Merhaba arkadaşlar, Emco Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bugünkü uygulamamızda ortam sıcaklığını okumayı ve kontrol etmeyi öğreneceğiz. Herhangi bir PLC kullanmadan sadece bir operatör panel ve bir adet I/O modülüyle bu işi nasıl çok kolay gerçekleştirebileceğimizi göreceğiz. Şu an tasarladığımız uygulamada ortam sıcaklığının 12,1 derece olduğu görülüyor. Set değerimizin de 24 derece olduğu görülüyor. I/O modülümüzün çıkışı aktif gördüğünüz gibi, yani ısıtıcı şu an devrede. Set değerimizi veya değiştirirsek 23 dereceye alırsak çıkışımızın pasif konumuna, yani ısıtıcının kapandığını görüyoruz. Yine 24 dereceye alalım set değerimizi. Isıtıcımız şu an devreye girdi. Çıkışımız aktif. Termokupulu ısıtacak olursak sıcaklık değerimizin yükseldiğini ve 24 dereceyi geçtiği anda çıkışımızın kapandığını göreceğiz. Bu şekilde panelden birden fazla alanı kontrol etmek çok kolay. Şu an görmüş olduğunuz modül iki kanal analog girişe sahip, yani iki tane kanalı kontrol edebiliyoruz. Termokupul bağlantısını direkt yapabiliyoruz. Şurada göstereceğim üründe ise 4 adet termokupulu bir I/O modülüne bağlayıp kontrol gerçekleştirebiliyoruz. Modül hakkında çok kısa bir bilgi vereyim. Bu modülümüz CPU'nun yanında da kullanılabiliyor ya da tek başına da kullanılabiliyor. Biz bu uygulamamızda CPU kullanmadan, yani PLC kullanmadan direkt panelden modülü haberleştirdik. Çok farklı konfigürasyonlar yapabileceğiz, göreceksiniz gelecekte. Kullanımı aşırı basit. Üzerinde bir adet USB port var. Bilgisayara bağlar bağlamaz USB kabloyla, mini USB ile karşımıza ekran açılıyor ve ayarlamalarını yapıyoruz. Her şeyini oradan yapabiliyoruz. Herhangi bir programa ihtiyaç duyulmuyor. Termokupulları üzerine bağlantısı çok kolay. Aynı zamanda alt tarafında besleme bağlantısı ve RS485 bağlantısı mevcut. RS485 Modbus üzerinden her tür cihaza bağlanabiliyor. Yine kendi özel haberleşme port üzerinden de Emco PLC'lere genişletme modülü olarak bağlanabiliyor. Skala etme, set etme, termokupul çeşidini belirleme biraz sonra göreceğiniz gibi çok basit, çok ekonomik ve sahadan verileri toplamak çok kolay olacak arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında şimdi uygulamamıza nasıl yapılacağına bir bakalım. Birlikte gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi modülümüzü nasıl yapılandıracağımızı birlikte görelim. Herhangi bir besleme bağlantısı yapmayacağım. 485 bağlantımız, besleme bağlantımız burasıydı. Sadece üzerindeki USB, mini USB porta bilgisayarımdan gelen USB kabloyu bağlıyorum. Ve gördüğünüz gibi ekranımda bilgisayarımın altında bir klasör açıldı. Iperto Apt isminde bir klasör. Çift tıkladığımda karşıma config dosyası ve data dosyası gelmekte. Config yapılandırma dosyası, data dosyası ise bu ürünün içerisinde bulunan verileri sakladığımız data dosyası. Şimdi config dosyasını birlikte tıklayalım. Karşımıza bakın bir uygulama açıldı. Bu uygulama yine I/O modülümüzün içerisine yerleşik olarak yerleştirilmiş. Yani dolayısıyla herhangi bir yazılım aramamıza gerek yok. Sağ üst köşede İngilizce, Türkçe dil seçeneği mevcut. Şu an veri alanları boş geldi, görüyorsunuz. Buradan cihazdan oku sekmesine tıkladığımız anda cihazımızdan okuyacaktır. Cihazdan oku diyorum. Bakınız bana bir seçenek sundu. Data dosyasını karşıma getirdi. Bu cihazın içerisindeki data dosyasıydı. Data.txt'yi seçtim. Aç dediğim anda cihazımın içerisinde şu anki değerleri bana getirdi. En üstte haberleşme ayarları. Bu modülü herhangi bir cihazla haberleştireceksem buradan ayarlarını yapıyorum. Şu an bizimki PLC ile, panelle, HMI ile, Emco HMI ile haberleşeceği için ona göre ayarlarını yaptım. Haberleşme ID'sini, yani ID'sini 1 yaptım. Birden fazla cihaz olduğu zaman biliyorsunuz çakışmaması için 2, 3, 4 diye gidiyor. Haberleşme hızını 57-600 KB/s. Stop biti 1, eşlik biti yok.
Haberleşme gecikmesi 3 saniye diye ayarladık. Bu bizim panelde de aynı ayarlamaları yapacağız. Burada bir sonrakinde sıcaklık birimini santigrat mı Fahrenheit mı görmek istiyoruz diye seçenek sundu bize. Devamında ise bu modülümüze özel 2 adet girişi vardı biliyorsunuz, termokupul girişi. Bir başka modülümüzde ise 4 adet termokupul girişi var. Dolayısıyla biz buna göre yapalım ayarımızı. Benim bağlamak istediğim termokupul tipi K tipi termokupul olduğu için K tipini seçiyorum. İkinci kanalı şu an için kullanmayacağım. 4 kanala kadar var demiştim. Diğerinde 4 kanal seçeneği çıkacaktır diğer modül taktığınızda. Burada girişlerin offset değerleri, yani oluşacak kayıpları, hatlardaki kayıpları telafi etmek amacıyla saniyedeki örnek sayısı gibi seçeneklerimiz mevcut. Burada nasıl bir kontrol yapacağımız birinci kanalla ilgili bize seçenek sunuyor. Kontrol yapma, PID kontrolü yap, on-off yap, PWM kontrolü, yani çıkışındaki transistör çıkışlı bunlar biliyorsunuz. 4 kanal transistör çıkışımız var. Çıkışın nasıl davranacağını seçiyoruz. PID kontrol yaparken genelde çıkışta SSR katı hal rölesi kullanıyoruz. On-off açma kapama işlemlerinde kontaktör kullanabiliriz rezistansları sürmek için. PWM'de motor sürücüleri, fanları sürmek için burada tercih edebiliriz. Biraz önce biz uygulamamızdan 26 set değerini gönderdiğimiz için panelde, bakınız burada direkt 26 set değerini gördük. Bunu biraz sonra değiştireceğiz, yine uygulamamızda nasıl değiştireceğimizi göreceğiz. Yine minimum skala ve maksimum skala değerlerini ilgili kanal için seçiyoruz. İkinci kanalı anlatmıyorum. İkinci kanalda aynı. Aynı zamanda şurada bu cihazla ısıtma mı soğutma mı yapacağız? Yani bir rezistans mı kumanda edeceğiz yoksa sıcak bir ortamı soğutma mı yapacağız? Bu iki seçenekten birini seçiyoruz. O amaçla kullanmış oluyoruz bu cihazı. Bunu da doğru seçmemiz gerekiyor. Daha sonra da PID Run Stop seçeneğini seçip tüm ayarlamalarımızı bitirdiysek eğer ikinci kanal için de aynı şekilde ihtiyaç varsa yapıyoruz. Ve ayarlamaları bitirdiğimiz anda tüm işlem modül yapılandırmamız burada bitmiş oluyor. Cihaza yaz dediğimiz anda yine ilgili sayfa açıldı gördüğünüz gibi. Şuradaki içerisinde bulunan data dosyasını seçiyoruz. Yine cihazın içerisindeki I/O modülün içerisindeki data dosyasını seçip kaydet seçeneğini seçtiğimiz anda zaten var bu isimde dosya, üzerine yazayım mı diyor. Evet yaz, değiştir değerler diyoruz burada. Evet dediğimiz anda artık bu I/O modülümüzü yapılandırmış olduk. Tek başına da kullanılabilir. Bir cihazla Modbus üzerinden 485 üzerinden de kullanılabilir duruma geldi. Şimdi 485 bağlantısını yapacağız panelimize. Bu bağlantıyı yapmak çok kolay. A hattından kablomuz panel üzerindeki A hattına, B hattından da B hattına gidecektir. Bu kadar basit. Başka da bir işlemimiz kalmadı. Şimdi yazılım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yazılım kısmına geçelim. Ne kadar basit ve hızlı yapılabildiğini göreceksiniz. Buradan 485 port üzerinden I/O modülümüzü panele bağladık. Termokupulumuzu bağladık. Beslemesini bağladık. Onun dışında yapacağımız bir şey yok. Paneli bu defa USB port üzerinden bilgisayara bağladık. Eğer Ethernet port üzerinden bağlamak isterseniz buraya IP adresini yazmanız gerekiyor ve Ethernet seçmeniz gerekiyor. Biz USB'yi seçelim. Şimdi yeni bir bunu kapatalım isterseniz. Sıfırdan başlayalım. Adım adım gidelim. Geldi. Şimdi yeni bir proje açalım. Projemize bir isim verelim. Dene 1 diyelim. D1 oldu. Tamam. Hangi paneli kullanacağımızı soruyor. Buradan Probe 7L MQ'nun panelini, 7 inçlik panelini seçtim. Şu an bağlantıda olduğum panel bu. Program kendini açıp kapatıyor. Yeni bir donanım eklendiğinde bu şekilde tasarlanmış. Şimdi bu panelin hangi port üzerinden bağlanacağını soruyor. Şu bizim görüntümüzü kenara alayım bir süre için. Burada ayarları daha iyi görürsünüz. Daha sonra uygulamada yine alırız görüntü alanımıza. Şimdi ben panelimin üzerinden COM port 485 üzerinden bağlantımı yaptım. Buradan 2 adet kabloyu aldım
götürdüm. I/O modülün üzerine bağladım. A ve B hatlarına. Şimdi RS485 daha sonra yine Ethernet üzerinden de yaparız uygulamayı. Geldik ayarlarımıza. Şuradan bir isim verin A'daki cihazınıza diyor, yani I/O modülüne. I/O 1 dedik. İstediğimiz ismi verebiliriz. Markamız Emco marka cihazımız. I/O modüllerimizden hangisi diye soruyor. Burada birçok çeşidimiz var biliyorsunuz. Herhangi birini işaretledim. Etiketine bakmaya üşendim. Buradan editörden kendisini bulmasını isteyeyim. Ara ve sıfırla diyorum. Bakın kendisi I/O modülümüzü buldu. Üzerine mouse'un sağ tuşunu tıkladım. Aktive et dedim ve böylece donanımı eklemiş oldum. Bu kadar basit arkadaşlar. Doğru ürünü bulmuş oldum. Cihazımızın ID'si 1. Bağlantı hızı 57.600 yapacağız. Veri biti 8. NAND eşlik biti. Dur biti 0. USB bridge üzerinden bağlanacağım. Bu kadar ayarlar. Eğer ikinci, üçüncü, beşinci cihazları hatta eklemek istersem yine burada tanımlayıp ekle seçeneğiyle aynı port üzerinden ya da bir başka port üzerinden tanımlamam gerekir. Şimdi buradayken I/O modülü içerisinde tanımlı tüm etiketleri şuradan seçebilirim. Ya da biraz sonra farklı bir yerden göstereyim. Buradan seçmeyeyim. Değişiklik olsun. Bir sonraki çalışmada buradan yaparız. Farklı seçenekleri görün diye söylüyorum. Buradan tamam dediğimiz anda artık haberleşme ayarlarını bitirmiş olduk. İlk yapmak istediğimiz şey modül üzerindeki termokupul sıcaklığını, yani ortam sıcaklığını görmek idi. Dolayısıyla sayı göster, sağ taraftan veri göstergelerinden sayı gösteri seçtim. Bakın dikkatlice bakalım buraya şimdi. Ve bu sayı göster alanı seçilmiş iken sağ tarafta okuma adresini bulacağım. Şurada. Yani bu neredeki veriyi göstersin? Panel üzerindeki bir I/O modül üzerindeki bir veriyi göstermesini isteyeceğim. Fakat tıkladığımda gördüğünüz gibi boş çıkıyor. Herhangi bir etiket yok. Dolayısıyla panel üzerindeki etiketleri önce çekmem gerekir ki buradan seçebileyim. Sol üst köşede biraz önce yapmadığımız işlemi şu an yapıyoruz. Etiket, adres etiket editörüne gidiyoruz. Buradan Iperto.io, yani biraz önce tanımladığımız modülü seçiyorum. Iperto etiketlerini al diyorum. Bakın tamamı geldi. Bu modülümüzde 2 adet analog giriş varmış. AU0 ve AA1. 4 tane de dijital çıkış varmış bit düzeyinde. Diğerleri 16 bitlik 2 byte'lık bir alan kaplıyormuş. Yani Word uzunluğunda bir alanmış. Tamam dediğim anda artık bu hafıza alanımı okuma adresini tanımlamak istediğimde bakın tüm etiketler karşıma geliyor. 0. kanala ben bağladığım için termokupulumu 0. kanalı seçtim. Çift tıkladım ve artık burada okuma adresim de görünüyor. Böylece artık benim termokupul üzerindeki sıcaklık değerini burada görmem gerekir. Yani ortam sıcaklığını görmem gerekir. Ancak işte burada birazcık yazı fontunu büyütebiliriz. Şu an belki küçük gelebilir. Şöyle birazcık büyüteyim. 28 yapalım. Buradan artık ortalama, kalın, rengi vesaire bir sürü seçenek var. Siz onları kendiniz amacınıza uygun şekilde belirleyebilirsiniz. Bu haliyle cihazıma yükleyeyim. Cihazımızı da şöyle yine getirelim şuraya. Görelim değişiklikleri. Evet bakın gördüğünüz gibi ekrana geldi. Yalnız şu an ortam sıcaklığı 223 olarak görünüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu 3 haneli şekilde gösterecek şekilde tasarlanmış. Yani bunun anlamı 223 22.3 santigrat şu an bulunduğum odanın sıcaklığı. Şimdi bunu virgüllü olarak göstermesini istersem eğer şurada yine alt tarafa gidiyorum. Yine bu tabii ki seçiliyken hafıza alanı, veri alanı, gösterme alanı. Şurada alt taraftan bulalım seçeneğimizi, doğru seçeneğimizi. Kesirli haneyi bakın 0 yazmış. Biz kesirli haneyi bir haneye çıkarıyoruz ve enter, yani onaylıyoruz. Şimdi yüklüyoruz. Artık bundan sonra doğru olarak bize göstermesi gerekir. Bu kadar basit bakın. Şu an ekranımda 22.3 derece görünmekte. Yalnız size çok net görünmeme olasılığına karşı yazı rengini ben yine siyah yapayım. Aynı zamanda fontu biraz daha büyük ve bold yapayım en iyisi. Çok daha rahat göreceksiniz. Evet, bir daha yüklüyorum şimdi.
Evet arkadaşlar, bu kadar basit. Gördüğünüz gibi 22.3 santigrat olarak ortam sıcaklığını görüyoruz. Termokupulumu ısıttığımda bakınız sıcaklık değerimiz otomatikman değişmiş oluyor. 24 derecelere çıktı. Bunun gibi onlarca kanalı modülleri yan yana dizerek sahadan veya makine üzerinden okumak çok basit arkadaşlar. Hatta bunu RS485 üzerinden istemezsek, Ethernet üzerinden istersek yine Ethernet Gateway modül üzerinden çok kolaylıkla bunları bir uzak bir noktada toplayabiliyoruz. Yani uzak ayar, remote ayar gibi de kullanabiliyoruz bu modülleri. Şimdi bir uygulama daha yapacaktık. Şöyle yapalım. Bu arada yararlı bir bilgi göstereyim. Sonra set değerini ayarlamaya gidelim. Yine sağ tarafta panelin değerlerini, IP adresini vesaire görmek istersek şu sağ taraftan push buton alıyoruz. Herhangi bir ekranın üzerine ekranda herhangi bir yere getiriyoruz. Sonra üzerine bir etiket yazalım. Ayar diyelim. Enter'a bastım ve ayar yazısı üzerinde çıktı. Push buton ibaresini buluyorum. Push butonu HMI ayarları şeklinde değiştiriyorum. Yani bu butonun özelliğini değiştirmiş oldum. Ve bunu bu şekilde yüklüyorum. Etkisini yine beraber görelim. Bu bazı bağlantı sorunlarınızda, IP adresini bilmediğinizde vesaire size çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi monitörde, şurada size de göstereyim. Bakın sağ alt köşede ayar butonu çıktı. Bu ayar butonunu tıkladığımızda şöyle panelinle ilgili tüm buradaki içerisinde yer alan değerler, IP adresi vesaire, Wi-Fi, time, zaman, sistem gibi birçok seçenek var. Bunlar üzerine tıklayarak değişiklik yapabiliyoruz ve amacımıza uygun ayarlamaları o bölümden yapabiliyoruz. Bu da ek bir bilgi olarak bunun içinde vermiş olalım bu videomuzun içinde. Şimdi gelelim panel I/O modül üzerindeki veriyi panele aktarmıştık. Panel üzerinden bir değeri de I/O modülüne gönderirsek bu videomuz amacına ulaşmış olacak. Şimdi veri göndermek için şöyle sağ taraftan yine bir değer gir, veri gir bölümü bulacağız. Veri girişi bakın sayıcı şeklinde çok farklı tabii veri giriş seçenekleri var. Bir adet sayıcı şeklinde tasarlayalım bunu. Şöyle yapalım. Bu okları istersek kaldırabiliyoruz. Sadece yine bunun gibi de olabiliyor veya oklarla artı eksi şeklinde de arttırabileceğiz. Şimdi yine bunda arkadaşlar fontu biraz büyütsek iyi olabilir. Siz karşıdan göremeyebilirsiniz. Şuradan fontumuza gelelim. Fontu 48 yapayım. Rahatlıkla görülsün. Bold yapalım hatta. Şimdi bunu yaptıktan sonra yine yazma adresine gideceğiz bu defa. Çünkü buradan veriyi modüle yazmak istiyoruz. Yani modüle set değerini buradan girmek istiyoruz. Set değeri ne işe yarıyor? Bizim ortam ısısını tutmak istediğimiz değere set değer diyoruz. Dolayısıyla eğer bu ısıtma modunda çalışıyorsa set değerine gelene kadar rezistanslar, ısıtıcılar çalışacaktır. Set değerine geldiği zaman ya da biraz geçtiği zaman histerisiz ayar kadar ısıtıcılar duracaktır. Yine set değerinin altına düştüğünde tekrar ısıtıcılar devreye girecektir. Böylece ortamı istediğimiz değerde sabit tutabileceğiz. Örneğin 27,5 derecede sabit tutmak istiyorsak ortamı buraya set değerini 27,5 derece girdiğimiz anda bu cihazımız rezistansları devreye sokup çıkartarak ortamın sıcaklığını hep bu değerde tutmak isteyecektir. Varsayılan olarak 0,1 santigrata ayarlı bunun histerisiz değeri. Yani set değerinin 0,1 altına düşünce, santigrat altına düşünce devreye girer. 0,1 geçince de devreden çıkacak şekilde on-off kısmı bu şekilde ayarlanmış. PID zaten onu takip ediyor. Onu söylemeye gerek yok. Şimdi bunu ayarladıktan sonra yazma adresine gidiyorum. Fakat yazma adresi kısmında yazabileceğim bir yer yok bu değeri. Peki I/O modülü üzerinde bu değeri nereye yazacağım? I/O modülünün PDF'ini indireceğiz Emcon'un sitesinden. Oradan bize Modbus adresinin set adresinin 40.042 olduğunu göreceğiz. Çok kolaylıkla buradan indirebilirsiniz. Şimdi biz adres etiket editörümüze gidelim. Buraya bir isim verelim. Set diyelim isterseniz. İstediğiniz bir ismi verebilirsiniz buraya set değeri.
Nerede? Hyper-to-IO'da. Şuradan Hyper-to-IO'yu seçiyoruz. Buradan Holding Register seçiyoruz. Burada adresimiz 40.042. Modbus adresimiz arkadaşlar 40.042'ye, pardon 42 yazıyorum. Üstte zaten 40.000 var. Hem konuşup hem yazmak. 40.042 adresine veri gönderdiğim anda set değerini belirlemiş olacağım. Buradan tamam diyorum. Seçtim. Buna bit düzeyinde değil, biraz önce gördüğünüz işaretli tam sayı, yani signed 16 hafıza alanı büyüklüğünde olması gerekiyor. Ve ekle dediğim anda bakın buraya eklemiş oldum set değerini. 40.042 Modbus adresine veri göndereceğim. Tamam dediğim anda artık etiket yazma adresi etiketi kısmında bu Modbus adresim göründü arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunu seçtiğim, çift tıkladığım anda buradan gönderdiğim veri I/O modül üzerindeki set adresine yazılacaktır. Programın bu kadar basit arkadaşlar. Bunu da yüklediğim anda artık set değerini de biz belirleyebileceğiz. Şimdi yine şuradan ekranı karşıma alayım. Bakınız geldi. Şöyle. Şimdi burada 23.3 dereceymiş ortam sıcaklığımız. Eğer buradan set değeri olarak 24 derece girersem benim çıkışımın aktif olması gerekir. Şu kısımda çıkış dedim, aktif oluyor. Çok net görünmese de şu an aktif oldu. Böylece ısıtma fonksiyonu devreye girdi. 24.1 dereceye ulaştığı anda çıkışımı pasif yapacaktır ve rezistansları devreden çıkartacaktır. Bu olay bu şekilde devam edecektir. Diğer süsleme kısımdan arkadaşlar yazılar, kayan yazılar, animasyonlar vesaire, alt işte taban rengi, yazı tipi rengini sağ taraftaki seçeneklerden siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Konu temel olarak bu kadar basit. Belki anlatım biraz uzun sürdü. Hani bazı noktaları bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Hani öğrenciler olabilir. O yüzden birazcık uzattım videoyu. Bundan sonra yine farklı çalışmalarla otomasyon konusunda bir takım uygulamalar yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.